Motor korsanını yakalamak için tüm ülkeye telgraflar gönderilmeye başlanmıştı. Müfettiş Forrest, kaçışın artık imkansız olduğuna inanıyordu. Fakat bazen en büyük hata, düşmanın çok uzakta olduğunu sanmaktır. Çünkü o sırada kimsenin aklına gelmeyen bir ihtimal, sessizce gerçeğe dönüşmek üzereydi. Bahçedeki patikadan yaklaşan tek bir adam, bütün şüpheleri bambaşka bir yöne çevirecekti. Ve birkaç dakika sonra söylenecek sıradan görünen sözler, motor korsanının kimliğiyle ilgili ilk gerçek ipucunu ortaya çıkaracaktı. Şimdi hikayemizin ikinci bölümüne geçiyoruz. Telgraf, dedi müfettiş Forrest, hassas bir şekilde. Motor korsandan bile daha hızlı. Yoksa vekilden bir mesaj göndermek istemiyorsan sokaktan şehre, diye belirttim. Bu durumda bir tembel hayvanı haberci olarak kullanarak zaman kazandırır. Müfettiş itirazı önemsiz olarak reddetti. Karşımda rahat bir sandalyede oturdu. Sigara içiyordu, en iyi prolarımdan biri, aktif zevkin her belirtisiyle birlikte. Klaret bardağını yudumladı, nadiren dokunurdu daha güçlü bir şey, diye bana bildirdi, sanki bilgin gibi. Telgrafla onu döveceğiz, dedi. Açıkça arabasını koyabileceği bir inzivası var güvende. Muhtemelen birden fazla tane var, değil, birden fazla çocuğu olması imkansızdı. Hatta belki aynı üye olan birkaç motor korsanı çete, ancak ülkenin farklı bölgelerini seçiyorlar. Ne de avlanacak. Telgraf yakında bunları halledecek, bizim için puanlar. Bir sonraki ortaya çıktığında biz onu gözetleyebilecek, not edecek, eğer. En azından ülkenin hangi bölgesinde olduğu tam olarak görünüşü. İmkansız bulunsa bile onu ilerlerken tutuklamak için bir şeyler bırakmak zorunda, arkasında izler var, bu da bize ulaşmamızı sağlayacak onun izini. Geriye pek çok şey bırakmamış gibi görünüyor şu anda, diye yanıtladım. Hayır, dedi müfettiş düşünceli, ayağa kalkarken ve masanın üzerinde yayılmış haritayı inceledi. Ama, onun gittiğine inanmak için kesinlikle gerekçeler var, bu mahallede bir yere düşelim. The Hertfordshire polis senden daha yakın olabilir, seni tutukladıklarında düşündüm. Hala benden şüphelendiğini mi demek istiyorsun? Ağladım. Bir an bile yok, diye hemen yanıtladı. Anlatmak istediğim şey şuydu, oldukça bilinmiyordu senin için motor korsanı, çok iyi ki senin yakın komşu. Sanırım orada kimse yok, yakınında muhtemel bir nesne olarak değerlendirilecek şüphe. Aklımda garip bir benzerlik belirdi Mannering'in sesiyle motor korsanın sesi arasında. Ama bu düşünce o kadar saçmaydı ki bahsetmekten utanıyordum. Müfettişe kimseyi tanımadığımı söyledim. Her halükarda, inancım yeterince güçlü bu bölgede daha fazla bir şey duyana kadar, dedi. Bardağının içeriğini bitirirken ve saatine göz atarak. Tam o sırada Mannering'in yaklaştığını gördüm, bahçeden geçen patika, ön kapıma doğru. Biraz daha kalsan iyi olur, dedim müfettiş. İşte başka bir adam geliyor, belki korsan hakkında biraz daha fazla detay verebilirim. O onu gördü ve burada daha uzun süredir ikamet ediyor, benden daha fazla bilgi verebilir. Benim yapabileceğimden daha fazla çevrede insanlar. Bir sürücü mü, diye sordu. Evet, adı Mannering, diye yanıtladım. Sana bahsettiğim, rakibim olarak gördüğüm adam, biliyorsun. Müfettişin gözleri parladı. Ona izin vermemeliyim, beni dün geceki gibi maceralara sürükler, Bay Sutguru, diye tavsiye etti. 10 yaş büyük olsaydın, benim yaş, biliyorsun, uyarıya ihtiyacın olmazdı. Romatizmal ateş krizi küçük bir teselli olurdu hanımefendinin kaybı için. Cevap veremedim, çünkü o anda Mannering girdi. Seni tekrar evde görmek güzel, Sutguru, dedi içtenlikle. Ben de yalnız değilim. Bayan Maitland seni bu kadar kötü gördüğünden sonra aramamı istedi bu sabah, arkadaşlık. Selam. Affedersiniz, yalnız olduğunu sanıyordum. Birden durdu. Müfettiş Forrest'i gördü. Konuğumu tanıttım ve Mannering bunu kabul etti, giriş kolayca. Müfettiş Forrest size sadece, talihsiz bir şekilde bizim yerel polis teşkilatının yanlış yere gelen coşkusu var. Beni sandılar ortak dostumuz motor korsanı. Gerçekten mi? Ne kadar güçlü bir parodi, dedi Mannering. İlk kez bir adamı duydum. Kendini karayolda soyduğu için yakalanmak. Gilbert bile beni yeniyor. Bay Sutguru şakanın amacını göremedi önce, dedi müfettiş. Konuşurken onun gerçekten iyi olduğunu gördüm. Mannering'i de tıpkı onun gibi not ediyor, polis ofisinde beni değerlendirmişti. Mannering ise onun tamamen farkında değil gibiydi. Çünkü cevap verdi.
Böyle bir hatayı zevk almalıydım sanmıyorum kendim. Neyse, diye devam etti, bana dönerek, sen. Teselli hissi duy, çünkü sen, polis girişiminin tek mağduru. Gazetelerden anlıyorum, yarım düzine motor korsanı ele geçirildi. Aralarında gerçek olan olabilir. Ama onun araba şimdiye kadar yakalanmaktan kurtuldu, sanmıyorum. Ben de öyle, diye yorum yaptım. Ve ek olarak. Çünkü bir tür önsezim var. Yakalanma gerçekleşirse, ben de işin içinde olacağım. Buna ne dersin, müfettiş, diye yanıtladı. İşi amatörlere mi bırakacaksın? Yardım teklifine asla, hayır, demedim. Bir suçluyu kovalamak, diye yanıt verdi. Yemin etmiştim, diye inatla söyledim, ki kilit altında güvende olana kadar rahatlamayacak. Hazırlıklı olsan iyi olur, diye yanıtladı Manning. Onu biraz dövüşçü olarak değerlendirmeliyim. Tırnak işareti. Bir dahaki sefere onunla karşılaştığımda, gelmek için tüm riskleri alacağım dar alana kadar. Diye devam ettim. Saatte 100 mil hızla gidecek bir araban yok, öyle mi? Dedi, şaka yapan bir sesle. Planım basit. Sadece gitmeyi teklif ediyorum, gece turlarına çıkacak, ta ki beni bulana kadar. Dedim. Kendimi eğlendirmeyi düşünmüştüm aynı şekilde, diye yanıtladı. Ama, senin, bu sabahı yaşa, muhtemelen tek şey şüpheli tutuklanıyor. Bunu riske adayacağım, dedim. Ama önce konuyu tartışmak, belki müfettişe söyleyebilirsin Forrest. Bu mahallede bir yer var mı diye, muhtemelen korsanın arabası için saklanma yeri olacak. Mannering'in yüzünde bir gülümseme belirdi. İşte eski otluğun dibinde, benim yanımda cottage. Ana yola açılan bir kapısı vardır. Eğer yapmasaydım, ahırımda da yer olurdu. Lastik deneylerim için atölye olarak donattı. Artık çürük yapma, dedim, müfettiş gerçekten ciddi. Anında ciddileşti. Üzgünüm, öneremem, muhtemel bir yer, dedi, sonra birkaç dakika boyunca. Dedektifin ona sorduğu soruları yanıtladı, korsandan gördükleri. Değerli çok az bilgi verebilirdi ve müfettiş Forrest elinden geleni çıkardığında. Mannering'e teşekkür etti ve ayrılmak için ayağa kalktı. Eşlik ettim. Onu bahçe kapısına kadar götürdü. Gitmek istemediği, biraz tereddüt ediyordu. Ben. 2 kez arkasını döndü ve biraz yapmak için geri döndü, bana anlamsız bir yorum. 3. kez pat diye söyledi. O önerin hakkında, gece gezintilerine çıkmak, beklenilme ihtimali var. Evet, dedim ve bekledim. Keşke elimde iyi ve hızlı bir arabam olsaydı, diye samimi bir şekilde devam etti, ama. Yard asla oraya koşmazdı. İçimden hoş bir heyecan geçti. Öyle olurdu, çalışırken onun arkadaşlığı ve yardımı iyi. Kendime verdiğim yeminimi çıkardım. Eğer onu kullanabilirsen, en iyi arabayı seçeceğim. Satın alabileceğiniz para sizin emrinize veriliyor, diye hevesle yanıtladım. Elimi tuttu ve sıcak bir şekilde sıktı. Bakacağım şefim ne demiş, diye yanıtladı. Ne zaman görebilirim, yine sen. Buradan 8'de ayrılacağım ve iyi dönüş yapacağım, arada 10-11. Beni gece yarısı gibi bekle, dedi. Ama, bir kelime ya da geriye baktı, dışarı çıktı. St. Albans yönlendirmesinden sorumlu. Mannering'e döndüm, ancak o dönmedi. Beni çok uzun bir ziyaret için tercih edin. Muhtemelen buldu, tavrım oldukça havalıydı, ama gerçek şu ki. Duygularımı kontrol etmek için içimde rahatsız oldum. Bir tür mülkiyet havası vardı. Bunu düşündüm, Miss Maitland'dan bahsederken tonunda bu sözler ortaya çıktı. O ayrıldığında, tüm katalogları çıkardım, eline koyabileceğim motorlu arabalar ve çalıştığım. Akşam yemeği için giyinme zamanı gelene kadar. Birkaç randevuyu bozmayı düşündüğüm zamanlar, çünkü biliyordum. Tutuklanmam hakkında bir açıklama yapmam gerekirdi ve bunu nasıl yapacağını. Aşırı bir kısa gibi görünmeden bilmiyordum. Sonunda karar verdim, fırsat olup olmadığını bana verdiler. En azından tam doğruyu söylemek gerekirse, fikrini önemsediğim tek kişiydi. Sonrasında bahanelerimi göndermediğim için mutluydum. Çünkü şanslıydım ki Miss Maitland'ı yalnız buldum ben geldiğimde oturma odasında. Öyle görünüyordu ki, sanki akıl sağlığını telafi etmeye kararlıydı. Önceki işkenceyi farkında olmadan bana verdiği işkenceyi akşam. Yani beni sorguladığında öyle oldu ki. Böyle bir çıkmazda nasıl bulunduğuma ise, duygularımın durumunu olabildiğince net anlattım. Bunu yaptığım hata, duraksayıcı bir açıklamaydı eminim ve bitirmeden önce Albay Maitland'ın girişi. Ağzımı kapattı. Ama bence o. Anladı, çünkü yanağında hafif bir kızarıklık vardı akşam yemeğine girdiğimizde. Orada olmayan bir şey var.
Selamladığımda ve ciddi bir hava vardı. Bana hiç bakmadığım bakışları daha önce fark edilmişti. Albay için ise öyle değildi. Açıklama için endişelendirin. Kararlıydı, gastronomi bilgimi genişletiyorum ve yeni aşçıydı. Menüye o kadar derinden ilgi gösteriyordu ki, benim düzensiz hareketlerime hiç düşünmemişti. Ama korkarım ki, onun öğretimi bana boşa gitti, için. Konuşmasına cevap vermeyi başardım ama cevap vermedim. Ne yediğim hakkında en ufak bir fikrim bile yoktu. Müdürüm Özlem, yemeği bitirmek için, böyle uğurlu başlayan sohbeti bitirmek. O sefer bana fırsat verilmedi, ama akşam benim umut ışığı elde etmek. Bayan Maitland ayağa kalktığında ona sesle sordum. Babasının kulağına ulaşmayacak kadar alçaktı, bana bir soruya cevap verip vermeyeceğini. Ne oldu, dedi ve yüzü hafifçe kızardı kapıya geldiğinde. Başka biri var mı? Elimi düğmeye koyarak sordum. Sormaya ne hakkın var, diye yanıtladı. Hak yok, sadece merhametini istiyorum, diye yanıtladım. Tereddüt etti, sonra yanakları kızarmış ve yumuşak bir sesle fısıldadı, kimse. Kapıdan kaçtı. Liman üzerinden yeni bulduğum cesaretimi her ikisinde de buldum. Ellerini aldı ve albayın davama onayını istedi. Kazandım. Hatta umudunu bile dile getirdi. Başarılı oldu ama aynı zamanda beni uyardı ki bunu yapmam gerekiyor. Yardıma güvenmek istememişlerdi. Şöyle dedi, kendisi kızının elinde kil gibi olacak. Evi beşikten itibaren her zaman kendi yolunu bulurdu, diye ilan etti. Ve her zaman kendi yolunu bulacak. Eğer onu iyi biri yapacağını düşündüğümü söyleyecektim kocası, onun düşünmeyeceğinden emin değilim. Bu, Mannering'i hemen kabul etmek için yeterli bir bahane. Kişisel olarak seni çok daha tercih ederdim, ama yok. Bir kadının zevkine güveniyor, ister erkeklerde ister şaraplarda. Ve evi mükemmel bir kadın, Tanrı onu korusun. Kadehimi söndürdüm ve bir bahane uydurdum oturma odasına gitmek için. Ama görmedim o akşam yine yalnız olması. Winter ve eşi yanına yürüdü. Mannering görünmedi ve yokluğu için minnettar edilecek bir şeydi ve elini elimde tuttum ve iyi geceler diledim, dedim ki, bana başka kimse olmadığını söyledin. Var mı? Benim için umut var mı? Ne demek istediğimi yanlış anlıyormuş gibi davranmadı. Bana şıvallı bir şekilde baktı, dudakları hafifçe aralandı, gözleri kahkaha doluydu. Gel ve bana sor, ne zaman yakaladığını motor korsanı, dedi ve bu cevabla ben. Memnun olmayı tercih et. Böylece kendimi tamamen bağlı buldum o dönemde meşgul olan çalışmaya. Tüm polisin ülke genelinde dikkatini çekmek. Görevi memnuniyetle karşıladım. Şans benim yanımda olabilir, özellikle yeni arkadaşım dedektif müfettişin yardım sağlandı. Ve bu konuda güvence konusunda çok uzun sürmedi, zihnim rahatlanana kadar beklemek. Onu buldum, eve döndüğümde bahçe kapımda beni bekliyordu. Onu o kadar hevesle davet ettim ki gülümsedi. Hala bu kadar istekli olup olmadığını sormana gerek yok. Bu iş, bugün öğleden sonra olduğum gibi, dedi, sıka grime girdi. Her zamankinden daha hevesli, diye düşündüm. O zaman umarım aramızda başarılı olabiliriz. Adamımızı yere sertleştiriyordu. Daha fazla bir şey duydun mu, sordum, endişeli. En ufak bir değer yok. Birkaç, insanlar bizim elimizden geçti. Ama korsanın, değil bir işaret. Tırnak işareti. Belki sabah bir ipucu buluruz, diyorum, tehlikeli. Şu anda, diye ilan etti, hiçbir şey yok, üzerinde çalışmak için bir ipucu. Tabii ki her an, bilgiler ele geçebilir, çabalayabilir. Yağmatının bir kısmını elden çıkarması ya da yeniden ortaya çıkması o zamana kadar. Ne öneriyorsun, sordum. Bu bölgeyi iyice keşfedip kalacağım, ta ki başka bir şey duyana kadar, diye yanıtladı. Sabah şehre gitmeyi düşünüyorum. Sahip olduğum arabadan daha güçlü bir araba olup olmadığını görmek için. Hazır bulunacak, dedim sonra. Evet, 50 hatta 60 yapabilecek bir tane elde etmeyi umuyordum. Acil durumda saatte mil hız yaparak, hazırlıklı olmak için acil durumlar. Bu arada, eğer bu evi yapmak istersen, karargahınız, sizi yerleştirmekten memnuniyet duyarım. Gerçekten bunu mu söylüyorsunuz, Bay Sutguru, diye sordu. Tabii ki istiyorum, diye yanıtladım. Bir an tereddüt etti, sonra davetimi kabul etti. Sonuçta şans benim yanımdaydı. Müfettiş Forrest'i çok iyi tanıdım. Sonraki 2 hafta belki daha iyi. Çünkü o zamandan beri motor korsanı kesinlikle varlık belirtisi vermedi.
Sanki hissettiği duygudan memnundu, yaratıldı ve elde ettiği ganimet, emekli oldu. İlk çıktığı belirsizliğe doğru bir kenara çekildi. Bu ara için iki sebepten dolayı üzgün olmadım. İlk başta, hemen alamayacağımı fark ettim. İstediğim türden bir araba. Üreticiler ve ajanlar sipariş almaya istekliydiler ama hiçbiri. Benim ihtiyacım olan yüksek hızlı otomobili stokta vardı. Uzun bir avdan sonra bana 60 beygir gücü bir cihaz temin edebileceğini düşünen ajan. Mercedes'e ve sonra gönderilmesi gerekirdi Paris. Benim önerimle, bir telefon üzerinden telefonla arabanın derhal kendisine gönderilmesini emreder. Ancak 2 ya da 3 gün geçti. Londra'da bazı değişiklikler oldu. Yapılmam gerekiyordu ve bu bir hafta sürdü. Bu yüzden düşmanımın ben onun için temin edilene kadar tekrar ortaya çıktım. Ne zaman bana yeni Mercedes teslim edildi, çok mutlu oldum. Özellikle dönüşünde bulduğumda. Deneme sürüşünde motorlar aynı şekilde sorunsuz çalıştı. Başladım. Korsanlardan pişman olmamın diğer sebebi. Sakinlik, bana sunulan fırsat sayesinde oldu. Aralarında büyüyen dostluğu pekiştirmek, ben ve dedektif. Bu çok. O uzun boş günlerde gerçek ve sıcak bir dostluk. Polisle ilgili tüm ön yargılarımı altüst etti. En azından dedektif kısmı için, o. Çok yönlü bir adamdı. Kendi işlerine izin vermemişti. Şüphesiz gözlem güçleri tamamen yoğunlaştırılmış. Mesleğinin karanlık tarafında, değerlendirme, konuşmasından, onun oldukça iyi bildiğini anladım. Modern Fransız edebiyatı hakkında olduğu kadar çok şey. Fransız suçluları hakkında ve sonuncuları hakkında bilgisi hem kapsamlı hem de ilginçti. Hatırlıyorum, bir keresinde bana çok keskin bir eleştiri yaptı. Verlaine okulunun etkilerine özel olarak bağlı olarak. Ulusal yaşama dair çöküşlü edebiyatın bir parçası. Ama bu kapsamının sadece bir örneği. Nerede olursa olsun ve ne yapmışsa, görünüşe göre uyanmıştı. İçinde her şeyi görme arzusu vardı. Araştırıyor ve iyi eğitilmiş bir zihni meraklı bir bilgi deposuydu. Bir örnek vereyim. Bir akşam, yakındaki bir yan yolda yavaşça sürüyorlardı. Uxbridge'in önyargılı planına uygun olarak. O zaman Mercedes henüz gelmemişti ve ilerlememiz. Ayrıca yollar aşırı derecede yavaştı. Ağırdı. Çünkü yağmur her gün yağıyordu. Bir gece tutuklanmıştım, aniden yoldaşım dedi. Fars şiiri hakkında bir şey biliyor musunuz, Bay Sutguru? Durum böyle oldu ki, çünkü bir Sutguru bir zamanlar ülkesini Pers sarayında temsil etmişti. Konu hakkında biraz bilgim vardı ve bunu söyledim. Bahar akşamı hiç dışarıda olmam, dedi. Devam etti, zamanım olmasını istemeden bunun hakkında bir bilgi. Neden? Sordum. Bu taraf, diye yanıtladı. İşlerimden birinde, bir gösteri işi, seçkin bir ziyaretçiye katılım. Bilmiyor musun, çok fazla içine atıldım. Bir Pers beyefendinin yanında bulunduk ve elimizden geldikçe yaptık. Birbirlerinin dillerini öğrenmek için, öğretmenlik yaptı. Hafizden çıktım ve sadece yetecek kadar aldım. Daha fazlasını istiyorum. Bunu dinle. Bana daha kısa şiirlerden birini okudu. Divan, bu müzikal değil mi? Diye devam etti. Görünüşe göre, bana bahar akşamının gerçek şiirini almak. İçinde. Ben de ona katıldım ve bir süre sessiz kaldık. Sonra çekingen bir şekilde kimseye söylemememi istedi. Fars şiirine olan tutkusuydu. Yardda bile, diye açıkladı, sanmıyorum. Bunu bana bağlayacaklar. Ona istediği güvenceyi verdim ve bundan sonra. Bir zamanlar ona kişisel bir dost olarak bakmaya başladım. Ona tüm umutlarımı açtım. Aşk ilişkimle ilgili ve bana eğer bununla ilgisi varsa, ben de müdahale etmeliyim. Korsanın tutuklanması. Tüm zamanımız hoş bir şeyle geçmedi. Ülke gezileri. Forrest kesinlikle değildi. Boşta, kullanmak için planını mükemmelleştirmekle meşguldü. Korsanın yeniden ortaya çıkışını bildiren telgraf. Yapılması gereken zaman. Sonra ek olarak tüm kırsal dolaşır, garip ziyaretçinin izini görmek için elde edilebilirdi. Çabaları pek sonuçsuz kaldı ama hala uzak olamayacağına dair inancına sadık kaldı. Uzakta ve bir sonraki kez korsan ortaya çıktığında görüşü doğrulandı. 3 gün boyunca hava ardışık güzeldi, kuruyan bir esinti vardı ve yollar. Sloppy bataklıklar öyle mükemmel hale geldi ki. Gerçekten iyi bir dönüş için sabırsızlanıyordum. Ama Forrest, 3. gece için başka manzaralara sahipti. Sanmıyorum, diye söyledi, kahvesini yudumlarken.
Erken akşam yemeğimizden sonra, harcamaya maddi gücümüz yetiyor. Gece boyunca otoyollarda gezinir. İş önce ve eğlence sonra. Dostumuzun olduğuna inandığınızı sanıyordum. Bu gece tekrar ortaya çıkmaya meyecek misiniz? Diye belirtti. Evet, diye yanıtladı ve bu yüzden en iyisi. Yapabileceğimiz şey, hangi yönde olduğunu duyana kadar beklemektir. Yeniden ortaya çıkar. Eğer St. Albans'ta beklersek, telgraf telinin sonunda çok daha fazlası olacağız. Rastgele koşmaktansa onunla karşılaşma ihtimali. Bu öneride o kadar mantıklı bir şey vardı ki. Kaçınılmaz zaman kaybına kabullendim ve ödülümü aldım. Saat 11 civarında bir mesaj geldi. Motor korsanı Towster yakınında görüldü. Daventry yönüne doğru. Towster ne kadar uzakta, diye sordu Forrest, o anda. Mesajı duydu. Yaklaşık olarak 40 mil demeliyim, diye yanıtladım. O zaman 1 saat içinde halletmeliyiz, diye belirtti. Hadi gel. Başka bir kelime etmeden kendimizi araba. Ve sürekli korna sesiyle kasabadan çıktı. Doğrudan evleri en yüksek hızda tıkadırdım. Söyleyemem. Yolu bildiğim için oldukça rahat hissediyordum. Gece çok karanlıktı, önümüzdeki ışık o kadar parlaktı ki gözlerimi göz kamaştırıyordu. Ve şimdiye kadar hiç yoktu. 60 beygir gücülük bir motoru maksimum hızda kullanma deneyimi. Karanlıktan geçiyor. Yoldaşım yakında soğukkanlı olur. Ama beni rahatlattı ve adil olduktan sonra. Gece havasının acısıyla yanaklarımı kavuruyordu. Yeterli olacak bir heyecan duygusu getirdi. Korkularımı uzaklaştırmak için zaman olsaydı. Herhangi biri. Ama öyle olmadı. Eğer hiç yaptıysan. Karanlıkta hızlı bir araba süren bir araç gece, çok az şey olduğunu kolayca anlarsın. Beynin hayali tehlikeleri geliştirme fırsatı. Bana inanmıyorsan, kendin de deneyin ve gör. Yaklaşık 16 dakika içinde Dunstable'daydık. Kasabadan yavaşça geçerken, Forrest şu haber aldı. Polis tüm yolları izliyordu ama hiçbir şey yoktu. Korsanın orada görüldüğü bir yerde. Bir çeyrek daha. 1 saat sonra Fenny Stratford'a ulaştık. Burada boşa harcıyoruz. Benzer olumsuz bilgileri elde etmek için 1 dakika daha. 1 dakika. Bu sırada arabama güvenim olmaya başlamıştım. Ve bunu yönetmek için elimde. Bir kez dışarı çıktıktan sonra. Yine evler, ona tüm gücünü göstermesine izin verdim. Biz. Sadece uçup gidiyordu. Sağ elim direksiyonda, ayaklarım 2 pedalın üzerinde, keman teli kadar gergin oturdum. Tek amacım yolun içine bakmaktı. Aradaki 15 milin 10'unu kat etmiştik. Stratford ve Towster'da, önlerindeki karanlıkta daha derin bir leke var. Tek hareketle. Debriyajı bastım ve, kırılır. Tam zamanında geldim. Araba kendi uzunluğu olsa da, öyle bir şekilde kıvrılmıştı ki. Ben de kararın bozulması gerektiğini düşündüm. Orada, ışıklarımızın çemberinin içinde hareketsiz duruyor. Başka bir motorlu arabaydı. Yanan lambalar yoktu, ama motorunun titreşimiyle titriyordu. Özgür, korsan, bağırdım. Hiç yok, dedi Forrest, atlayarak aşağı atladı ve yabancıya yaklaşıyor. Onun örneğini takip ettim ve ilk gözlemlediğim şey, araba hakkında tüm ışıklar kapanmıştı. Ve ben akıl sağlığındaki herhangi bir sürücünün bunu yapması gerektiğini merak etti. Neredeyse yaşanacak olan kazayı etkiledi. Vagonda bir kişi vardı ve o, yanındaki bir kola bir eliyle dik oturuyordu. Yaklaşırken ona öfkeyle bir şeyler bağırdım ama, hiçbir cevap vermedi. Alo, uyuyor musunuz efendim, dedi Forrest, bir ayağını basamağa koydu ve sessiz sürücüyü yakaladı. Kolundan tuttu. Cevap gelmedi. Forrest'in tutuşundan ayrıldığını gördüm. Yabancıya doğru ilerler ve yola geri adım atarak. Çiz elini alnının üzerinden geçirdi. Aman tanrım, diye mırıldandı. Ne oldu, sordum. Forrest derin bir şekilde nefesini topladı. Bir parça daha. Motor korsanın işlerinden bahsediyorum, dedi yavaşça ve bu sefer, sanırım demek, cinayet. 1 dakika boyunca tamamen hareketsiz kaldım. Bunlardan biriydi. Hayatımın en ürkütücü anları. Yukarıda ve çevresinde. Kara gece, yanımızda 2 araba öksürüyor. Ve hareket etmek için sabırsızlanmış gibi homurdanıyor. Ve o sessizlik. Figür, koltuğunda dik oturmuş, tamamen baygın. Dehşet içinde onu izleyen 2 kişi. Yüzler. Forrest'in sesi, berrak, serin, keskin. Beni kendim. Buradaki lambalarından birini al, Sutguru, eğer yapabilirsen yönet. Bir lambayı prizinden çıkardım ve onu tutarken, dedektif kısa bir inceleme yaptı. Çok fazla sürdü.
Kısa sürede tahmininin yakında olduğunu ona temin etmek için. Kısa sürede, gerçek, bu cinayetti. Tam sessizliğin alnının tam ortasında. Figür, o kadar temiz bir şekilde delilmiş. Küçük mavi bir delikti ki ölü adamın yüz hatlarını neredeyse hiç bozmamıştı. Eli hala kolu tutuyordu, diğer el düşmüştü. Biraz, ışık üzerine düştüğünde, parmakları, bir tabancanın arkasında sıkıca kenetlenmiş olmalı. Forrest elini kaldırdı ve silaha baktı. Bir fişek ateşlendi, dedi. Elbette olamaz. İntihar vakası mı? Tam o anda bir parça gördüm. Ölü adamın ceketine sabitlenmiş kağıt. Bunu belirttim. Forrest açtı, baktı ve uzattı. Ben tek kelime etmeden, sadece yazı yazmak için kullanılan yarım sayfa sıradan kağıttı ve üzerine şu cümle yazılmıştı. Bu, cesaret edenleri bekleyen kader. Motor korsana direnmek. Bu, soruyu çözüyor gibi görünüyor. Bu intihar vakası mı, değil mi, dedim ve müfettişe kağıt gönderin. Her halükarda soruşturma devam edecek, diye yanıtladı. Her halükarda, bu bizim peşimizi bitiriyor. Geceler, diye devam etti. Sanırım seni kaçmaya çağırmam gerekiyor. Yardım için en yakın kasabaya gidelim. Bir fikrin var mı? Nerede olduğumuzu bile, üzerinden geçen zamanı hesaplayarak, Stratford'dan önceki hızımızda ayrılmak. Seyahat ederken, çok da iyi olmadığımızı düşündüm. Towster'dan uzakta ve gitmemi önerdim. İşte, peki, o zaman devam et. Tabanca hazır mı? Arabaya binerken olumlu cevap verdim. Bir dakika bekle, diye seslendi, ben başlarken, ve ışığını biraz yak. Bana verilen talimatları yaptım. Forrest 1. Lambalar ve yol boyunca 5 metre yürüyerek inceledim. Yolun her santimini dikkatlice inceledi. Sonunda durdu. İşte burada korsanın motoru durdu, dedi ve dizlerinin üzerine çöküp. Dikkatlice yüzeye çıkın. Sonra, cebinden bir bant çıkardı. Bir dizi ölçüm yaptı. Ne yaptığını sordum. Cevap olarak homurdandı. Bitirdiğinde şöyle dedi. Bundan pek bir fayda yok. Değerlendirme. Ölçümlerime göre, arkadaşımız bir araba kullanıyor olabilir. Daimler. Başka bir düşünce aklına geldi ve başlamadan önce, diğer arabayı götürmem için yardım etmemi istedi. Yol kenarı, başka biri gelirse diye ve kıl payı kurtulduğumuz kaderle karşılaştı. O zaman, devam etme özgürlüğüm vardı ve tekrar içeri girdim. Kendi aracımla Mercedes'in önden gitmesine izin verdim. Ama sinirim gitmişti. Her an hoşuma gidiyor. Karanlıkta garip şekiller önümde. Her an, kulaklarımda korsanın garip mırıltısını duydum. Yine de etrafıma bakmaya cesaret edemedim, o anda bakmamak için. Önündeki gölgelerde farkında olmadan karşılaşıyor. Neyse ki uzun bir mesafe yoktu. Kısa süre sonra dostça ışıklar karanlığı kırdı. Gevşeme hızlandığım bir yerde kendimi. Küçük bir kasaba. Tanıştığım ikinci kişi bir polisti ve ona seslenip arabaya atlamasını ve beni yönlendirmesini söyledim. Karakola gitmek. Pek bir şey değil, itaat etti. Çavuşa anlattığım hikayenin bir fikri var. Church biraz anlaşılmazdı ama anlıyordu. Varlığının farkına varacak kadar, suç mahallinde hemen zorunlu olmalıydı. Ve bana eşlik etmeye hazır olduğunu anlamamı sağladı. Hemen bana. Sonra Forrest'in sorduğunu hatırladım. Bir sağlık görevlisinin hizmetlerinin alınmasını sağlamak için, böylece bir inceleme yapabildi. Cesedi çıkarılmadan önce ve konuyu dile getirdim. Çavuşa. Hemen talimatları verdi. Beni karakola götüren polis memuru hamile olmam için bir doktor. Ve hemen bizimle birlikte takip edin, yani vardı. Çok az gecikme oldu, sonra tekrar arabamı sürmeye başladım. Trajedi mahalline doğru tam hızda. Bu sırada sinirim geri gelmişti. Bir sebep, belki de bu hafifliği değerlendirmiştim. Gecikme, çavuşun talimat vermesiyle sonuçlanan. Onun astından, sert bir viski ve gazozla kendimi hazırlayacak. Arabada taşıdığım az miktardaki malzemeden acil durumlar. Şimdi de, şu arkadaşlığım vardı. Arabada benimle birlikte başka bir sağlam adam vardı. Bunu hissettim. Gizemli katil ortaya çıksa bile, onu alt etme şansım daha yüksek olmalı. Varış noktamıza ulaşmamız da çok uzun sürmedi. İçinde, gerçek çok birkaç dakika geçti ve motorlu arabanın durduğu yer, sert bir figür sahibi. Hala benim bıraktığım pozisyonda. Çektim. Terk edilmişin yanında. Merhaba, Forrest, bağırdım. Cevap yoktu. Dedektif ortadan kaybolmuştu. Ölüm arabasının yanında yere atladım. Yolun kenarında, tam ben ayrıldığım anda duruyordu o.
Sessiz sahibi sertçe dik oturmuş, hala kolu ve karanlığa sabit bakıyordu. Forrest, Forrest, yine bağırdım. Her şey mezar gibi sessizdi. Çok garipti. Benim ayrıldığımdan beri 1 saat bile geçmemişti. Saatime baktım. Ama dışarıda ölüm olduğunu bildiğim gibi, böyle bir ruhla yarım saat içinde çok şey olabilirdi. Titredim. Polis çavuşu da şaşkındı Forrest'ın kayboluşuna. Yolda işlenen suçu keşfetmişti ve koşullarımızı daha ayrıntılı şekilde açıkladı. Yoldaşımı isimle ve itibarıyla tanıyordu ve yokluğunu açıklamakta oldukça çaresizdi. Yolu, bizim tarafımızdan ortaya çıktığı kadarıyla taradım. Işıklar, yarı bekleyenler. Ama onun secde halini görmekten korkuyordum. Ama görünür hiçbir şey yoktu. Arabamdan çıkan her lambayı aldıktan sonra, çavuşla aramaya çıktık yolun her iki tarafındaki çitler ve hendekler. Biz bunu yolda ve her iki tarafta 100 metre boyunca yukarı aşağı titizlikle yaptık. Ama hiçbir şey bulamadım. Arabaya döndüğümüzde, çavuş bana dedi ki, belki Bay Forrest bir ipucu buldu ve hemen takip etmeye karar verdi. Önerilen yeterince mümkün görünüyordu. Ama tam o anda bakışlarım ayaklarımın dibindeki bir şeye takıldı. Bu da fikri uçurdu. Yolda yatan büyük bir düğme. Ben aldım. Hemen anladım ki giysisinden şiddetle koparılmıştı. Yapıştırılmıştı, çünkü kumaşın bir parçası üzerinde kalmıştı. Ona dargın bir şekilde baktım. Kumaş Forrest'in üst kabanıyla aynı malzemeden yapılmıştı. Düğme neredeyse tekerleklerin altındaydı. Araba ile birlikte birkaç metre geri döndüm ve yakınlarda daha fazla iz için baktım. Bu şekilde ortaya çıkan boşlukta parçalanmış bir lamba vardı. Çerçeveyi aldım ve bunun diğer motorun lambalarından biri olduğunu gördüm. Daha fazla araştırma, sadece düğme gibi bir parça kumaşa bağlanmış başka bir şey ortaya çıkardı. İlk bulduğum gibiydi. Hepsi bu. Çavuş bana, ben ona baktım. İkimizin de zihninde aynı düşünce vardı ve aynı anda söyledik bunu karşı karşıya. Motor korsanı tekrar geldi. İlk seferde onu korkutmuş olmalısın. Ve işi tamamlamak için döndüğünde müfettiş buradaydı ve çavuş cümlesini tamamlamadı ama yolda endişeyle yukarı aşağı baktı. Eğer geri döndüyse, ne alabileceğini göremiyorum. Forrest ile işim bitti, diye yanıtladım. Tanrı bilir, diye yanıtladı adam, istemsizce sesini alçalttı. Ben artık bunun motor korsanı şeytandır, odur. Saçmalık dostum, keskin bir şekilde söyledim. Doğrusunu söylemek gerekirse, kendi sinirlerim çok sağlam bir durumda değildi. Ve biliyordum ki arkadaşımı ele geçiren moral bozukluğunun beni de enfekte etmesine izin vermek ölümcül olurdu. Ama tabii ki teslim olmak istemediğim sürece bir şeyler yapıyor olduğumu hissettim. Bak buraya, dedim, arabada birkaç dakika bekle, ben 200-300 metre daha ileriye giderken. Yolun yukarısında başka iz bulup bulamayacağımı görmek için. Senin gitmemeni çok daha iyi ederdim, diye kekeledi çavuş. Zaten sadece ikimiz kalacağız, bu yeterince kötü. Gel, kendine gel, diye sertçe cevap verdim. Korkacak bir şey yok. Burada yalnız bırakılmaya dayanamıyorum sanırım, çavuş tekrar etti. Pekala, benimle gelsen iyi olur o zaman, diye yanıtladım. Yanımdaki arabaya hızla atladı ve motoru çalıştırdım. Ancak ayarlamadan önce tabancam yanımda rahatlıkla duruyordu. 1 mil boyunca en yavaş hızımızda Stratford yönünde gittik ve hiçbir şey bulamadık. Geri döndük ve Towcester yönündeki mesafeyi de benzer bir sonuçla kapattık. İlerlememiz, birkaç polis memurunun eşlik ettiği doktoru içeren bir tuzakla buluşmamızla sona erdi. Kimin yaklaştığını fark eden çavuşun tavrındaki değişim şaşırtıcıydı. Tüm cesareti ona geri döndü. Öfke sahnesine döndüğümüzde, tuzak arkamızda yakın dururken bana oldukça sakin konuştu. Yukarı çekildiğinde ise sürecin kontrolünü sanki hayatında bir an bile titreme hissetmemiş gibi ele aldı. Şaşkınlığımı gözlemlemiş olmalı ki, beni kenara aldı ve dedi. Az önce biraz fazla etkilendim, efendim. Adamlarımın önünde bundan bahsetmeyeceksin. Kesinlikle hayır, diye yanıtladım. Ben sadece görevimi yaptım. Bu, herkesi ürkütücü hissettirecek kadar fazla, dedi, başparmağını sessiz figüre doğru sallat. Doktor muayenesini tamamlayana kadar lambalarımın ışığında sessiz figürden uzak durup sessizce konuştuk. Öyle uzun sürmedi. Ölüm anındaydı, dedi, arabadan aşağı adım atarken. Mermi boylamasına sinüs boyunca düz bir şekilde geçmiş gibi görünüyor. Ve anladığım kadarıyla, yaklaşık 1 saat ölü olmalı.
Daha kapsamlı bir inceleme yapmak istiyorsunuz, sanırım doktor, dedi çavuş. Uygun bir yer varsa, diye yanıtladı. Çavuş, uzak olmayan bir köydeki bir handan bahsetti ve doktorun kabul etmesiyle hemen cesedi oraya taşımak için düzenlemeler yapıldı. Çavuş ve ben alıcılığı karşılamak için önceden yola çıktık. O gecenin olaylarının daha fazla ayrıntısına girmeyeceğim. Bugün neredeyse hiç hatırlayamıyorum onları. Biliyorum, hüzünlü kortejin gelişinden çok sonra bir süre handa bekledim ve tüm bu hareketliliğin ortasında kendimi meraklı bir şekilde sersemlemiş hissettim. Sonunda çavuşu Tauster'a geri sürdüğümü hatırlıyorum. Ona uzun bir açıklama yaptım ve bunu yazılı olarak aldım. Bu beyanı tamamladığımda gün doğuyordu. Bu konudaki izlenimlerimi sabah erken saatlerde eve yalnız giderken asla unutmayacağım. Kuşlar çitlerin arasında cıvıldıyordu. Alçakta asılı duran yumuşak beyaz bir sis çayırların üzerindeydi. Tüm doğa öyle huzurluydu ki, bu kadar korku ve gizemle dolu geçmiş bir geceyi hayal etmek zordu. Kendimi bir rüyadan uyanmış gibi hissettim. Ama yolda terk edilmiş motorlu arabayı geçtim. Yanında bir polis memuru vardı ve onunla konuşmak için durdum. "Müfettiş Forrest'i hiç görmedin mi?" diye sordum. "Hiçbir şey," diye yanıtladı. Ona günaydın diledim ve yola koyuldum. Fanny Stratford'da ve tekrar Dunstable'da benzer sorgulamalar yaptım, hala sonuç alamadı. St. Albans'ta kesinlikle haber duymam gerektiğini düşünerek kendimi teselli ettim. Ama hayır. Polisi heyecanla dolup taşırmış buldum. Ama kayıp dedektifle ilgili hiçbir bilgi ulaşmamıştı. Ancak buldum ki, başını ciddi bir şeyin geldiği yönündeki öngörülerimi paylaşmıyorlardı. Onların görüşü, bir ipucu bulduğu ve katilin izini sürdüğü yönündeydi. Onlara gecenin olaylarının tam bir değerlendirmesini yapmak zorunda kaldım. Ama sonuncusu kaçtı ve eve hayatımda hiç olmadığı kadar yorgun döndüm. Dayanabildiğim kadar sıcak bir banyo yaptım ve doğrudan yatağa gittim. Tamamen yorulmuştum ve anında uyuyakaldım. Öğleden sonra bir ara uyandım, gözlerimden uykuyu atmıştım ve önceki gecenin olayları aklıma geldi. Kendime dinlenmeyi düşündüğüm için kızmaya meyilliydim. Kesinlikle emin oldum ki, kayıp olan ben olsaydım. Forrest kaderimle ilgili endişe verici bir şey keşfedene kadar uyuyamamıştı. Giyinirken aceleyle bir yemek yedim ve arabamı getirmelerini emrettim. Ortaya çıkar çıkmaz, aceleyle St. Albans'a gittim. Orada Forrest'tan hiçbir şey görünmemiş ya da duyulmamıştı. Ve bir kez daha önceki gece geçtiğim yola çıktım. Yine Tauster'a kadar sürdüm. Polis çavuşuyla konuştum ve şunu öğrendim. Arama ekipleri ülkeyi didik didik aramasına rağmen, hiçbir istihbarat elde edilememişti. Soruşturmaya katılma düzenlemeleri yapıp St. Albans'a döndüm. Hala haber yok. Saat 7'de tekrar eve geldim, kalbim hastaydı. Forrest'ın yardımına yeminime çok güveniyordum, ama bu artık ikincil bir husustu. Ona o kadar çok bağlanmıştım ki, herhangi bir şanssızlıkla karşılaştığı fikri beni tamamen bitirmişti. Çalışma odama girdim ve kendimi huysuz bir şekilde sandalyeye attım. Adamım bana biraz viski getirdi, ben söyleyene kadar gitmek için etrafta dolaştı. "Bu gece Bay Winter'ın evinde yemek yiyecektin, efendim, Bay Forrest ile," diye hatırlattı bana. Nişanım tamamen aklımdan çıkmıştı. "Gidemeyeceğim, Wilson," dedim. "Bay Forrest'i bulamadılar mı, efendim," dedi adamım saygıyla. Sadece merhabayla dolup taşıyordu merakla. "Hayır. Korkarım onu bir daha asla canlı göremeyeceğiz," inledim. "Aman tanrım. Umarım o kadar da kötü değildir, efendim," hala oyalanırken sempatiyle yanıt verdi. "O kadar da kötü değil, Wilson," dedi neşeli bir ses kapının hemen dışından. Adamım irkildi ve ben de "hoş geldin" diye bağıran bir sesle ayağa kalktım. "Forrest, Forrest," ağladım. "Gel içeri, adamım. Eğer izin verirseniz," diye yanıtladı Forrest'in sesi. "Eğer izin verirsen, neden, ne?" Görünüşüne duyduğum şaşkınlık, odaya girdiğinde daha fazla söyleyeceğimi boğdu. İçeri giren adam gerçek bir korkuluktu. Yırtılmış bir palto, perişan pantolonlar ve kafasında zar zor duran dövülmüş bir şapka. Evet, baştan ayağa çamurla kaplıydı. Yüzü kirli, tıraşsız ve perişandı. "Forrest, gerçekten sen misin?" Konuşmam bana geri döndüğünde sormadan edemedim. "Beni tanımanı istemem. Ta ki banyo yapıp tıraş olana kadar," diye yanıtladı. "Ama ben Haygaya'ya feda edilmiş olsam da, bu gece Bay Winter ile yemek yemeye yetişmeyi umuyorum. Merak ediyordum, bütün gün buraya zamanında varabilecek miyim diye."
Bu arada, viski lekesini en azından, onun dönüşüne duyduğum mutluluğu ifade edemiyordum ve düşünmeden neredeyse bir bardak temiz ruhu kafaya diktim. O ise parmağını dekantere uzattığında neredeyse incinmiş gibi hissediyordu. Bana böyle bir doz verirsen, kesinlikle sana eşlik edemeyeceğim, dedi. Merakımı artık bastıramıyordum. Bir dizi soru ile patlıyordum. Neredeydin? Ne oldu sana? Neden kayboldun? Nasıl? Beni durdurdu. Demek bu yüzden bana hepsini verdin o viskinin. Beni konuşturmak istedin, ha. Gülerek kendimi böyle bir niyetten arındırdım ve merakımı kapatarak Wilson'a verip bu serseri görünümünden onu kurtarmasını söyledim. Bu süreç biraz zaman aldı ve o aşağıya kusursuz gece kıyafetleriyle indiğinde yemeğimizi kaçırmazsak maceralarının tarihini anlatacak zamanı olmayacaktı tabii ki. Ve bu, dedi Forrest, kesinlikle reddediyorum. Çünkü 6 kuruşluk rom ve bir ekmek peynir kabuğundan beri dudaklarımdan hiçbir şey çıkmadı. Dünkü akşam yemeğinden beri. O zaman Winters'lardaki insanlar, diye söyledim ve hemen komşumun evine doğru yola çıktık. Sanırım, dedi varış noktamıza varırken, senin de bu sıkıntıya atıfta bulunmamanıza güvenebilirim. Evine döndüğüme, korsanın beni üstün getirdiği buluşmamızın ilk anı olduğunu yabancıların bilmesini istemem. O zaman onu gördün mü? Hevesle ağladım. Gördüm onu. Forrest karşılık verdi. Görüldü o. Akşam yemeğinden sonra doyum, gerçek ve yaşananların özel bir anlatımı. O zamana kadar, yani, her şeyi bildiğini ama bir şey açıklamak için özgür olmadığını varsay. Winter'ın evinde olduğu kadar kendi evimde hissediyordum. Bu yüzden zahmet etmedim ve Forrest beni takip etti içeri. Görünüşünün orada bana verdiği kadar büyük bir şok yarattığını unutmuştum. Önce ben oturma odasına girdim. Forrest biraz gerideydi. Bayan Winter, kabarık saçları, mavi bebek gözleri, bebek dudakları ve çok etkileyici küçük bir bebek gamzesiyle orada toplanan grubun merkeziydi. Diğer kadınlar ise Bayan Maitland ve Bayan Winter'ın saçlarını, dudaklarını, gözlerini ve gamzesini yeniden doğuran ikiz kız kardeşleriydi. Winter'ın aralarında nasıl karar vermeyi başardığı her zaman bir bilmeceydi. Etraflarında Albay Maitland, Mainwaring, Winter'ın kendisi ve o gün şehirden gelen başka bir adam toplanmıştı. Konu. Sonradan öğrendim ki tamamen Forrest'in kayboluşuna adamıştı ve onu görünce yakalanan etki elektrikleyiciydi. Kadınların hepsi ayağa fırladılar, ikiz kız kardeşler birlikte bağırdı. Adamlar hareketsiz duruyordu. Mainwaring ise o kadar şaşırmıştı ki, solgunlaştı ve dudakları titredi. Kimse kelime edemeden önce kapı tekrar açıldı ve uşak ifadesiz bir sesle akşam yemeğini ilan etti. Bu da herkesi kahkahalara sürükledi. Özellikle neşeli bir partiye akşam yemeğine girdik. Bayan Winter, Miss Maitland'ı yanına almamı ayarlamıştı ve Mainwaring'in bu düzenlemeden açıkça hoşlanmadığı gerçeği, neşeme çok şey kattı. Gerçek Forrest'in akşamın aslanı olması beni hiç rahatsız etmedi. Gerçekten de, kayboluşuyla ilgili ona sorulan sayısız soruyu başkasının göğüslemek zorunda kalmasına sevindim. Şaşırtıcı derecede iyi eskrim yaptı. Tabii ki köşeye sıkıştığında her zaman resmi gizlilik sözüyle ağzının kapandığı bahanesine güvenebilirdi. Söylemeye gerek yok, sadece bir konu gündeme geldi ve eğer adam Winter kasabadan getirmeseydi, ona atıfta bulunmazdım. Ben öyle bir şey söyledim ki, sonradan gelecekteki olaylarla ilgili bir etkisi oldu. Bu kişi iş saatlerinde elmas tüccarıydı ve hanımlar bizi terk ettikten sonra o da motor korsanının kendi sınırlarını diğer sürücülere dikkat edecek şekilde sınırlamasının iyi bir şey olduğunu söyledi. Örneğin, diye belirtti, yarın Brighton paket postasını soyacak olsaydı kafasına koyarak Hutton Garden'daki en tanınan firmaları çok hasta edecekti. Nasıl yani, diye sordu Mainwaring umursamazca. Forrest'in beklenmedik bir görünümünün tetiklediği geçici şokundan tamamen iyileşmişti. Duydum ki yarın tescilli posta yoluyla değerli taş koleksiyonu özel olarak gönderilecek. Cevapladı. Saçma bir şey gibi görünüyor, diye yorumladı Winter. Bunu bilmiyorum, diye yanıtladı. Onların teorisine göre, soygun ihtimali başka herhangi bir yönlendirme yöntemiyle karşılaştırıldığında sonsuz derecede daha azdır. Onlar yıllardır bu uygulamayı takip etti ve şimdiye kadar hiç kayıp yaşamadı. Bakın, müdür hariç kimse bununla ilgili bir şey bilmiyor, o paketi karakol ofisine götürüyor. St. Martin, ST kaydediyor ve paket hemen her çeşit
şekil ve boyuttaki diğer parsellerin arasına yerleştiriliyor. Sıradan bir hırsızın fırsatı olsa bile o özel parseli seçme ihtimali en az %1'dir. Ancak çok iyi bilinir ki, çalan posta çalışanı kayıtlı mektubu her zaman çok yalnız bulur. Konu daha fazla takip edilmedi ve kısa süre sonra kadınlara katıldık. Parti erken dağıldı ve üzgün değildim. Çünkü Forrest'in yorgun olduğunu görebiliyordum ve yatmadan önce hikayesini ondan almak istiyordum. Ama tekrar arabaya bindiğimizde, St. Albans'ta rapor vermeyi gerekli gördüğünü söyledi. Ben telefondaydım, bu yüzden kullanmasını önerdim ve o bu fikre karşı irkildi. Biraz zorluk sonrası polis karakoluna bir mesaj iletmeyi başardık. Sonra rahat bir sandalyeye oturdu ve büyük bir memnuniyetle iç çekerek maceralarını anlatmaya başladı. "Beni terk ettiğinde," diye başladı Forrest. "Ben sanıyordum ki dönüşüne kadar zamanı bir detaylandırma yaparak geçirirdi. Sahanın bizden daha ayrıntılı incelemesi zaten yapılmış. Hiç ışık olmadığını fark ettim. Elde etmek için zorluk üzerinde, ölülerin arabasına gittim. Adam oturdu ve lambaları inceledi. İçerideydiler, iyi bir çalışma düzenindeydiler ve yok oluşlarını görebiliyordum. Bir şanssızlık nedeniyle olmamıştı. Neden yapmaları gerekirdi? Söndürüldü ve arabanın makineleri ayrıldı. Koşmak beni şaşırttı. Sadece şu sonucuna varabilirdim ki, Pirate. Kurbanını vurduktan sonra arabaya yaklaşmıştı onu yağmalamak için ama sesin etkisiyle korkmuştu. Yaklaşımımızın, ışıkları kapatmış olmalı ve arabayı yolun karşısına çekmek için zamanı oldu. Bizim için bir tuzak kurdu, sonra kendi kaçışını yaptı. Bu benim izlenimim, daha sonra doğrulandı. Birini aldım, prizinden çıkan lambaları yaktı ve tekrar ölü bedene baktı. Neredeyse eminim ki olmamıştı. Kaderli kurşun ona isabet ettiğinden beri rahatsız olmuştu. Ceketi sıkı düğmeliydi. Halısı sıkıca sarılmıştı etrafında dolaşıyordu. Ceketinin cebinde kağıtlar vardı ve kabanın arkasından saatinin ve zincirinin olduğunu hissedebiliyordum, hala üzerindeydi. Korsanın uzak olmadığını, eşlik etmediğime pişman oldum sen. Ama iyi silahlanmış olduğunu hatırlayınca, düşündüm. Eğer beyefendi ile tanışırsanız, oldukça iyi olmuşsunuz. Kendin hakkında iyi bir hesap verebilmek ve onu tesadüfen benim anlatımımı okuyanlar, zihnimin durumu, bu sayfalarda sadakatle anlatıldığı gibi, arkadaşımın ne kadar güvendiğini değerlendirebileceğim. Haklıydım. Kendim için, onun böyle olduğunu sanmıyorum. Bana buluşsa, korsan ikinci bir ekleyebilirdi, o gecenin listesinin kurbanı olmak, az zorluk içinde. Bu yazı yol. Çok yakından incelemedim, diye devam etti Forrest. Çünkü bunun için bolca zaman olurdu doktor geldiğinde. Üstelik onun görmesini istedim bulduğumuz pozisyondaki cesedi. Bu yüzden, tekrar yola dikkat et, yüzey inçini aşarak en metodik şekilde. Hiç biliyorsun, bak, önemsiz bir nesne suçlu tarafından düşürülür, bu da bir ipucu sağlar. Meraklı bir şey fark ettiğimde çok meşguldü. Havada mırıldanan bir ses. Doğruldum ve baktım, karanlığa doğru ilerliyordu. Ama gözlerim şaşkınlaşmıştı. Beyaz yola parlak ışıkta bakmak asetilen lambası gibi. Ve sanki öyle olmayı da beklemiştim tuğla duvarın içinden görebiliyordu. En mantıklı olanlar takip edilecek yol söndürmek olurdu lamba. Ama bunu yapmak yerine aptal gibi durdum yolun ortasında. Ve korsan, o en ufak bir şüphe yok muydu, aşağı inmiş miydi? Üzerime gelmişti ve son anda atlamasaydım bir yana, bayılması gerekirdi. Olduğu gibi, sadece yere düşmekten kurtuldu. Araba bir serseri ve orada, ulaşılabilecek kişi. Yakalamak, yani, tahmin edebilirsiniz ne olurdu benim için anlam ifade etmiş olsaydım. Onu yakalayabilseydim tek elle. Ama o an için çok şaşırdım o serseri cüretiyle hiçbir şey yapamadım. Ben kısa sürede bir şans vermeye karar verdim. Ancak onu yakaladı. Lambayı aşağı düşürdüm, yere indirdim ve elimi cebime koyup tuttum. Tabancam. Umutsuz bir şeyle başa çıkmam gerektiğini biliyordum karakter olarak da vardı. Ama onu böyle bulmaya pek hazır değildim, fiziksel olarak güçlü olduğunu kanıtladı. Ben adım adım attım arabaya yakın ve sol elimle bir yakalama yaptım onu. Bu boşuna bir girişimdi. Bileğimi tuttuğumu buldum, çelik bir kavrayışında. Sağımı tabancayla kaldırdım. Tetiği çekmede sadece bir an geç kaldım. Çünkü o elimi kaldırdı ve mermi geniş açıldı. Öncesi başka bir şansım vardı. Silahı benimkiden çıkardı kolumu uyuşturan bir anahtarla tutun. Omuz. Karanlıkta nasıl görebildiği ise bana bir gizem.
Gözleri kedi gibi olmalı, o adam. Forrest bir sigara daha yakmak için durdu ve ardından birkaç nefes almaya devam etti. Ama en şaşırtıcı şey gelmekti. Karar bana sıkıca eğildi ve, hayır bu sefer, müfettiş Forrest. Öyle düşünebilirsiniz motor korsanıydın, ama sana temin ederim ki sen öyleydin. Hayatında hiç bu kadar yanılmadı. Şaşkınlık değildir, onun bana seslendiğini duyunca hissettiğim isim adım. Ondan önce bir anlık fark etmiştim, lambayı düşürdü ama derisine o kadar sarılmıştı ki. Paltoyu ve maskesiyle gizlenmiş, asla olmamam gerektiğini onu tanıyabiliyordu. Ama bir şeyi fark ettim. Sesinin tonunda tanıdık bir ton, ama hatta o kadar boğuk bir sesle ki. Hiç yaptığımı emin olamam, daha önce duymuştu. Ama şaşkınlığıma izin vermedim, harekete geçmemi engellemek için. Birden kendimi atladım. Geriye doğru hareket ediyorum, bedenimin ağırlığının dengesini bozup arabasından yere sürükledi. Daha eşit şartlarda olmamız gereken bir yer. The Jerk onu sanki yapılmışmış gibi hareket ettirdi, arabasına bindi. Hayır, müfettiş, bunu yapamazsınız, dedi ve cehennem gibi bir kahkaha. Ve öyle söyleyerek eğildi ve beni paltodan tutup ayaklarımdan kaldırdı ve beni önündeki arabaya doğru salladı. Ben bir ışık değilim. Tahmin edebileceğiniz gibi ağırlık, teraziyi bir şeye çeviririm, 11'den 12 taşa daha yakın, ama beni sanki tutuyordu, ben bir bebektim. Tabii ki zorlandım ama sağ kolum güçsüzdü ve bana kolayca hakim olabiliyordu. Sanırım kaybettiğin mücadele sırasında oldu. Bıraktığın paltonundaki 2 düğme arkanızda. Sordum. Muhtemelen, diye yanıtladı. Ama hiçbir şey bilmiyordum onlardan. Gerçekten gücü şeytani gibiydi. İşte onda başka bir şey vardı ki aklıma pek gelmedi, doğal görünüyordu. Tüm zorluklarıma rağmen devam etti. Kahkaha, ama kahkahasında neşeyle bir şey yoktu. Sadece daha da boğuk bir kaçıntı. Kahkaha kaybolmuş bir ruhun amaçsız mücadelelerine karşı bir şeytan. Görünüşe göre beni kıpırdanırken görmek ona büyük bir zevk veriyordu. Ön kısmını oluşturan pürüzsüz kavisli metal plaka araba. Sonunda yoruldum ve hareketsiz yattım, bir şey umarak konumumu iyileştirme şansı. Çünkü sonuca vardım, sadece bir güç sınavında ölçülemez derecede benim olduğumu üstün. Direnişimin sona erdiğini görünce konuştu. Yine, seni benimle bir tura çıkarmaya istekliyim, müfettiş, dedi. Sana temin ederim ki bulacaksın, deneyim heyecan vericiydi. Az sayıda adama verilir motor korsanı ile seyahat etmek için. Sadece hız bile iyi olmalı, heyecan verici oldu. Arkadaşlığı saymıyorum bile ve, eğlence bittiğinde seni ne beklediğini. Yine kıkırdadı ve sonunda söyledim. Omurgamın bölgesinde soğuk bir heyecan hissettim. Hiç cevap vermedim. Ne olurdu kullanmak? Ama keşke sağ kolumda da bir şey olsaydı. Çünkü öfkemde biraz dayanmış olabilirdim, durumu tersine çevirme şansı. Sessizce denedim, hissi tekrar üzerine sürmek istiyordu ama bana parası yetmiyordu, uzun süre böyle. Bir şans veriyordu. Bir uzun bir yerden ip aldım ve toplanmadan önce yaptığı şeyi. Bunu bana çevirmişti ve kollarımı yanlarıma sıkıca bağladı. Kesinlikle güçsüzdüm ve öfkeyle dişlerimi sıktım, kendimi içinde bulduğum çaresiz bir halde. Orada ben vardım. Yard'da ünlü bir dedektif müfettiş, ikinci hiçbirine karşı değil. Kuş gibi bağlanmış, kaygan bir yerde yatıyor, yakalamak için çıktığım korsan arabasının yüzeyi. Pek hoş bir pozisyon değil, diye yorum yaptım. Forrest, boğazını viski ve gazozla nemlendirmek için durdu dirseğinde. Hayır, ama en kötüsü henüz gelmemişti. Yoktu, kollarımı daha önce sabitledi. Sonra başka bir parça çekti, bantın üzerinden ipi geçirip bir yere bağladı ya da diğer. Şimdi, eğer dua ederseniz, müfettiş, dedi, biraz daha canavar neşeyle birlikte. Dua et ki bu ip kopmaz, eğer böyle bir şey olursa. Yani bu hızda gitsek cehenneme gideceksin, hatta seni yapmayı amaçladığımdan daha erken bile. Bununla arabasını çalıştırdı ve yargılayarak. Rüzgarın beni acıttığına bakılırsa, temposu gerçekten bir şeydi, harika. İlk başta biraz dikkat etmeye çalıştım, gittiğimiz yön. Ama kısa sürede bu fikri bıraktım. Aman, arabadaki konumunu gözlemleyebildiğim bir durum değildi. Herhangi bir rahatlık derecesi olan her şey. Kollarımla bağlanmış, pürüzsüz, kıvrık kaputun üzerine yayıldım. Lanet arabanın sadece bir iple tutulduğu. Kırılıp beni bir sonraki uçağa fırlatmayı bekliyordum, her taşın üstüne dokunduğumuzda ya da bir çukur geçtiğimizde dünyayı kaybettik. Kalbim bir saat kadar ağzımda kaldı.
Ama sonrasında dikkatsiz ya da duyarsız olduğumu düşünüyorum. O kollarımın etrafındaki ipi oldukça sıkıca çekmişti. O tamamen uyuşturdu ve havaya maruz kalmak da uyuştu. Geri kalanını, rüya gibi bir duruma düştüm. Sadece ben biliyorum, bir an bile hareketsiz kalmadığımızı söyledik. Vardı kulaklarımda her zaman tekerleklerin uğultusu ve ne zaman duyulsa. Mücadele ettim ve gözlerimi açtım, görebildiğim tek şey karanlıkta oluşan daha siyah çizgimiydi. Çitler uçup geçiyordu. Tanrı bilir ne kadar ve nereye gittiğimiz. Bitene kadar sonsuzluk gibi geldi. Ama o zamana kadar neredeyse bilinçten çıkmıştım. Ben arabanın durduğu izlenimi vardı. Sanırım korsanın maskesini üzerime sıkıca eğilmiş halde gördüm. Beni incelediğinde, sanmıyorum, Bay Müfettiş, dikkatleriniz beni çok rahatsız edecek daha fazla. Onun kıyafetinde kalktığımı net bir şekilde hatırlıyorum güçlü eller. Onun beni 1, 2 kez, 3 kez salladığını hissettim. Sonra kendimi havada uçtuğumu hissettim ve bir sonraki an duyularım hızla geri geldi. Çünkü şişkin oldum, birkaç feet derinlikteki suya girdi. İyi, boşaldım, Forrest ışık tutmak için durdu bir sigara daha. O kadar ilgilendim ki içinde bir kırgınlık duydum hikayeyi tamamlamadan önce bir an gecikme aldı. Aklıma gelen ilginç şey, onun yapmamış olması önce kafama vurdu, dedi Forrest. Yapabilirim bunu sadece şu sonuca göre açıklayın, dostumuz Motor Pirate tam bir deli. Ama eğer öyleyse, kesinlikle ben. Hayatımı, onun bitirmek için aldığı yöntemlere borçluydum. Ani bir dalma beni kendime çok daha fazla daldı. Diğer herhangi bir sürecin yapabileceğinden daha hızlı. İçinde beni arabadan ayırırken muhtemelen kollarımı bağlayan ipin düğümü. Muhtemelen su doygunlaşmadan önce daha da kaydırdı. Hissettim ip gitti, ben geldiğimde bir kolum serbest kaldı, yüzeye çıkar. Sığ suya büründüm ve durakladı. Bu sırada sadece bir ışık parıltısı vardı. Doğu ufkunda şafak vakti ve görebiliyordum. Kıyı sadece 1-2 metre uzaktaydı. Bir şekilde ya da başka bir diğerini hızla çıkardım, yarısını getirerek nehrin yatağı ya da gölet. Hangisi mi olmuşsam bana da dahil oldu. Sağlam zemindeyken bayıldım. Yerde uzun kalmadım, yine de. Kaçmak istersem çok iyi biliyordum. Ağır bir hastalıktı, tek yapacak şey hareket etmekti. Ta ki dolaşım yeniden sağlanana kadar. O yüzden gittim. O başta zor bir işti. Uzuvlarım çok sıkışmıştı ve sonra durup inlemeye zorlandığım kadar sertleştim. Her 6 adımda bir sürünüyordu. Ama sertlik geçti, yavaş yavaş. Bir köye vurana kadar devam ettim ve ülkenin hangi bölgesinde olduğumu öğrendim. "Neden karakola gitmedin?" sordu. "Kendimi alay konusu yapmayacağım, çok sayıda kırsal memur var," diye yanıtladı. "Hayır, eğer adamımı almıştım. Ne tür olduğunu umursamamalıydım, figürümü kesiyorum ama sonra böyle bir korkuluk çıkarmak. Adamımı yakalayamamak, pek bir şey değil. Bulunduğum posta penceresi. Ben öyleydim, Shefford yakınlarında, diğerinin birkaç mil ötesinde bir köy bırakıldı. Hiçinin kuzey yolundaki tarafında ve düşündüm ki, buraya yürüyerek geri döndüm, tüm ihtimalden kaçınmalıyım bir ürperti. Ben de başladım. Bir şilin olduğunu fark ettim cep. Benim hakkımda bundan daha fazla para vardı. Başladım ama arkadaşımız kendine yardım edip etmediği bakiye ya da cebimden düşüp düşmemesi. Yolculuktan haberim yok. Ama şilin ihtiyaçlarımı karşılamak için yeterliydi. İlk açık bulduğum pub içeri girdim ve 6 kuruşluk fiyatı vardı sıcak rom. Aman tanrım, hiçbir şey yok. Mesela yeni bir hayat katmak için sıcak rom gibi. Sonra içmiştim, öğlen civarı gelmem gerektiğini düşündüm. Ama bunun uykusuz etkilerini almamıştım. Hesaplamaya 6 kuruşluk rom da eklendi. Öncesi yarım düzine mil kat etmiştim, kendimi çok uykulu buldum, gözlerimi açık tutamadığımı. Bıraktım yürürken, 1-2 kez yürürken, sonunda uygun bir yere gittim, saman yığını. Gevşek çöplerin içine sardım üssü ve kendimi bıraktım. İşte böyle oldu, çok geç kaldım. "Varış," dedi ve şimdi, motor korsanı ya da hayır, motor korsan, o uykuyu bitireceğim. Olağanüstü bir esneme yaptı ve elini uzattı. "İyi geceler," dedim ki. Maceralarımın hikayesi yarına kadar çok iyi kalacak. Ertesi sabah kahvaltıda Forrest'a katıldığında, günün programını planladığını gördüm. Bu da bizi oldukça meşgul tutacak bir şey bekliyordu. "Önce," dedi, "St. Albans'a girmeliyim ve elinizde yeni bir bilgi olup olmadığını kontrol edin. Eğer mümkünse, Shefford'a gitmek isterim.
Çünkü eğildiğim yere bakmak ve toparlanmak istiyorum. O yüce alçanın kullandığı ip parçası beni güvence altına aldı. Sonra Towster'daki soruşturma var, saat 12. Ve bugün bir kez görünmem gerekiyor, karargahta raporumu teslim etmek için. Belki de bunun için Towster'dan tren almak daha iyi olurdu. Başarılı olacağın zaman için çok büyük talepler. Saçmalık, cevap verdim. Seni şehre, yolculuğu başarabileceğin kadar hızlı, demiryolu ile götürebilirim. Umarım yalnız dönmek zorunda kalmazsın, dedi. Kendime zarar vermeyi umuyorum. Seni birkaç gün daha. Ama bu kartlarda olabilir. Çok az başarı elde ettiğim için işten çıkarıldım. Umarım hayır, diye yanıtladım. Ben de üzgün olmalıyım, dedi. Ben daha fazlasıyım, arkadaşımızın bu evin 20 milyarı çapı. Bunu düşünmen için ne gerekçeler var, sordum. Şu anda en ufak bir şey, diye açıkça ilan etti. Ve polis raporlarını görene kadar. Diğerlerinden ülkenin bazı bölgelerinde kesin olarak kendimi taahhüt etmeyeceğim görüşe göre. O zaman ondan daha fazlasını alamıyordum ama tüm bilgileri not aldıktan sonra, St. Albans'ta alındı, saat 9.30'da yoldaydık, daha iletişimci oldu. Bilgiler elde ettiği pek bir şey değildi. Önceki akşam, motor korsanı ortaya çıkmamıştı her yerde. Oysa önceki gece, tek öfke suçlu olduğu cinayet ise keşfetmişti. Ancak o gece, arabası çeşitli yollarda görüldüğü bildirildi Midlands, bir görünüşü kaydedilmiştir. Kuzeyde Peterborough'a kadar uzanıyordu. Bu benim görüşümü doğruluyor, dedi Forrest. Peterborough raporu, onun zamanını veriyor, görünüş yaklaşık 2.30 civarında. Güneş 5'te doğuyor ve 1 saat önce ışık olmaya başlıyor. Olmalı, beni suya bıraktığında, yaklaşık 4 yaşındaydı. Shefford, şimdiye kadar gündüz görülmemiştir, hepsi. Açıkça benden kurtulmayı geciktirmiş olmalı. Ta ki beni taşımanın tehlikeli olduğunu düşünene kadar daha uzun. Hatta kendi evine bile yakın olabilirdi. Muhtemelen 20 yaşında bir yer seçerdi, en az 30 mil uzakta. Muhtemel görünüyor, diye kabul ettim. Eminim, dedi Forrest. Şimdi Shefford'a kadar gidiyordu. Çok keyifli bir koşu yaptık ve 1 mil uzaklıkta köyde. Forrest beni derin bir gölün kenarında durdurdu. Ruş arabaları yol boyunca dolanıyordu. Burası o yer, diye bağırdı. Beni arabada bıraktı ve hızla arabadan geçti, bitişik bir tarlaya çit. Koşarak geri geldi, bir elinde suyla ıslanmış harap bir paltoyla, diğerinde bir ip parçası vardı. Yanılmıyorum sandım, diye bağırdı. Tekrar arabaya bindiğinde ipi inceledi, dikkatle. Sadece sıradan bir yarım inçlik bir ip, dedi. İpucu olarak çok değerli değil, ama bir kanıt, bir adamın hayatının asılı olduğunu biliyorum. Şimdiye kadar daha hafif bir ip gibi. Kıkırdıcı bir şekilde güldü, kendi nezaketini. Sırada nerede, sordum. Towster, diye yanıtladı ve arabayı sürdü. Yuvarlandı ve kısa sürede tozu tekrar uçurmaya başladık. Soruşturmada çok uzun süre gözaltında tutulmadık. Forrest, adli tıp uzmanıyla birkaç konuşma yaptı. Böylece resmi kimlik kanıtı verilmişti ve ben cesedin bulunmasıyla ilgili ifademi vermiştim. Soruşturma ertelendi. Böylece bolca zaman vardı. Elimize bırakıldı ve acele etmedik. Kasaba bile vardı. Hatta öğle yemeği için yolculukta yolculuğumuzu bile bozdu. Hava harika bir şekilde güzeldi. Temiz yollar, mavi gökyüzü, yumuşak rüzgarlar. İdeal bir araya gelerek, otomobil için hava durumu. Kasabaya saat 4 civarında vardık ve doğrudan Scotland Yard'a gitti. Forrest içeri girdi, ben onu beklerken. Sonra benim için geri döndü ve beni asansöre götürdü ve beni varlığa yönlendirdi. Komiserin son derece nazik beyefendi. Kendisini borçlu olarak ifade etti, departmana verdiğim yardım için. Yardımımın pek pratik olmadığını görmedi, değer veriyor ve ben de öyle söyledim. Ama çok hevesli olduğumu ekledim, motor korsanın yakalanmasıyla ilgili ve memnuniyetle yaparım. Elimden gelen herhangi bir hizmeti vereceğim, böyle bir son. Müfettiş Forrest'e yardım etmek için yapabileceğiniz her şey yapacak, çok takdir edilir. Diye ilan etti. Tabii ki öyle, dışarıdan yardım almak için alışılmış planımız değil. Ama böyle bir yardımı reddedecek kadar bürokrasiye bağlı değiliz, teklif ettiğiniz gibi. 10 dakika daha sohbet ettik, sonra Forrest ve ben birlikte ayrıldık. Dedektif çok yüksekti, neşe. İstediği gibi yapması için tam özgürlük hakkı almıştı. Şefi ona tüm güvenini ifade etmişti.
Oysa korsanları elde etmek için tüm çabalarını kesmesini tavsiye eder tutuklama. Gerçek şu ki, dedi, kağıtlar sürtünüyor. Böyle cesur suçların işlenmesine izin verdiğimiz için bize karşı, tam burnumuzun dibinde. Şef de çılgınca adamı getir. Dedektif ekibinin yarısı zaten işte meşgul oldu. Sanırım onu kendim almalıyım, eğer aklı başında bir adam olsaydı. Er ya da geç tek başına hareket ederdi. Ama, zaten bir delisin kurnazlığı, her hesaplamayı bozar. Hala onun deli olduğu teorisine sadık mısın, sordum. Bana olan davranışını başka hiçbir yerde açıklayamam, yol, diye hemen yanıtladı. Peki, sıradaki hamle ne, sordum, ne zaman arabamıza dönmüştü? Sanırım gitmeliyiz, bu gece bir dolaşmak için, onu bulma ihtimaliyle ilgili. Yeni bir bölge deneyebiliriz, diye yanıtladı Forrest. Belki fark etmiş olabilirsiniz, yeni bir yol açıyor, her tekrar ortaya çıktığında. O zaman nerede olacak? Forrest soruma başka bir soru daha cevapladı. Diyelim ki onun yerinde olmak ve şöhret çekmek, yağmalamadan daha güçlü bir motivasyon. Ne yapmalısın? Winter'ın misafiri hafızama geldi. Brighton paket postası hakkında söylemişti ve ben de dedim. Gülerek, sanırım Brighton maili soymalıyım. Denemesi en olası, bir başarı kadar muhtemel, diye yanıtladı Forrest, düşünceli. St. Stephen's Kulesi'ndeki saate baktım, eller 5'e çeyrek kalamıştı. Peki, dedim, en iyisi Brighton'a gündüz vakti gelin ve yola alışın. Çünkü daha önce sadece bir kez üzerinden geçtim. Yapabiliriz, metropolede rahatça yemek yemek. Birkaç tane akşam yemeğinden sonra saatlerce ön tarafta ve bolca zamanınız var. Postaları yolda karşılamak için. Çok iyi bir öneri, diye onayladı müfettiş ve programı düşününce gözleri parladı. Harita yapmıştım. Hemen başladık. Brighton'a daha önce ulaşmak gün batımında. Tanklarımı benzinle doldurdum ve sonra metropolede araba ile bir masa ayırtmak akşam yemeği. Yıkandık, Hof ucuna yürüdük, Esplanade'ye döndük ve akşam yemeğimize iştahlarla döndük. Her şeye eşit. Uzun süre kahvemizin yanında oturduk, Forrest, kendi hikayeleri anlatarak. Zamanı uçuruyor deneyimler. Sonra iskelede puro içtik ve bu yüzden saat 11'e kadar vakit geçirdim. Başlasaydık o zaman, kasabaya varmadan önce varmalıydık. Posta başlamıştı ama ikimiz de oyalanmaktan yorulduk, turumuzu uzatmamızı önerdim. Forrest oldukça kabul ediciydi. Gerçekten dışarıdayız, aptalca bir işte, diye belirtti. Biz de aynı derecede muhtemelen bir yolda, başka bir yolda karşılaşacaklardı. Ama ben bu ön sezi hakkında daha fazla bir şey duyacağımız, bu gece onu. Eğer onunla karşılaşırsak, bir şeyi unutma. Birimiz ilk atışı yapmalı, ama o da yapmamalı hanımefendi. O zaman ateş etmemi beklemeyin, diye yanıtladım. Arabayı aldık ve haritaya bir göz attıktan sonra söyledim, gitmeyi teklif ettiğim yoldaşım. Bir koşu Worthing'e kadar kıyıya ulaştı, oradan Horsham için iç kesimlere saldırmak için. Horsham'dan Brighton yoluna doğru gitmek üzere, Krevli. Toplamda yaklaşık 40 mil koşu ve ben yasal hız sınırına uyursak. Postaya ulaşmak için neredeyse yeterli olacak. Forrest önerime itiraz etmedi, bu yüzden biz, en yavaş tempomuzla başladı. Yapacak çok az şeyim vardı ve bu yolculuk şimdiye kadar yaşadığım en keyifli yolculuklardan biriydi. Deneyimli. Denizin tuzlu nefesi yüzümüzdeydi ve kulaklarımızda kükreme. Oldukça üzgün oldum, Worthing'e ulaştıklarında ayrılmak zorunda kaldılar, kıyı. İç kesimlerde yollar tamamen boştu. Worthing ile arasında tek bir kişiyle bile karşılaşmadık. Horsham'ı ve ilk kez ne kadar kolay olduğunu fark ettim. Motor Pirate'ın hareketleri fark edilmeyebilirdi. Burada Horsham, polis karakoluna baktık, Forrest herhangi bir şeyin olup olmadığını. Resmi bir sorgulama yaptı, çevredeki avımızı duymuştu, ama, beklenen ama sonuçsuz kalmıştı. Biraz orada kaldık, bacaklarımızı esnetmek ve bir fincan çay içmek zamanı. Ki sorumlu subay bize hazırlandı ve ayrılırken aynı sabit tempoda ilerledi ve Krevle'ye vardı. 4'ten sonra bir şey. Orada postanın bizim varış ve bunun değerli olup olmayacağını sorguladım. Yolda daha fazla kalması için de bu kadar uzun sürmedi. Geceyi bir geceye çevirelim, dedi Forrest, konuyla ilgili yorumuma yanıt olarak. Bu yüzden arabayı tekrar Brighton yönüne gönderdi. Bowling yaptık, yaklaşık 15 mil saatte hızlanıyordum. Bu hızda postayı yarım saat içinde yakalayacağını düşündüm.
Ama onu çok daha kısa sürede geçmeye mahkumduk, zaman. 3. kilometre taşını geçtikten hemen sonra, köyden ayrılırken, yolumuz büyük. Yolun ortasında ve karşısında duran bir minibüs vardı. Hemen durdum. Görünüşe göre araç öyle değildi. Çok hasar görmüştü. Ama kapı kırılmıştı. Yüklü olduğu paketler dağılmıştı, yolun her yerine. Bir at yolda yatıyordu, tamamen hareketsiz, diğerleri kaybolmuştu. Durduğumuz anda Forrest yerden atladı, onun örneğini takip ettim. İlk nesne gözlerimize bir adam silüeti geldi. Mükemmel yatıyordu, hala ve ben onun öldüğünü sanıyordum. Ama yoldaşım ölmüştü, daha keskin gözler. Cebinden bir bıçak çıkarıp kesti, adamın elini ve ayağını bağlayan iplere. Motor korsanının daha fazla işi, dedi Forrest karamsarca, yardımına geldim. Adam ölmemişti ama çok sert bir şekilde ölmüştü. 10 dakika sonra gelseydik muhtemelen insan yardımının ötesinde olurdu. Koşullar da öyleydi, 10 dakika boyunca yoğun çalışmak sürdü, nefesini geri kazandırır. Ve ondan sonra, tüm cep şeyimin içindekilerin, onu yeterince geri kazanması için kazan. Bize anlatımını yapmasını sağlamak için, ki bu ona olmuştu. Sonra öğrendik ki adam, Posta ve Forrest'in bizim olduğumuza dair varsayımını. Bir kez daha motor korsanın eseri üzerine doğru. Görünüşe göre sessizce sürüyordu, dikkati meraklılar tarafından çekildiğinde. Korsanın yaklaşışını haberleştiren yüksek tonlu uğultu. Meraklı sesin ne olabileceğini merak ediyordu. Aniden yanında uzun ve alçak bir araba olduğunu fark ettiğinde, onu kendisine de zarar vereceğini beklemiyordu, ya da sorumluluğuna, çünkü yabancı olan ünlü suçluydu. İzlenimini paylaştı, güzel, o zamana kadar yaygındı, korsan dikkatini kısıtladı. Sürücülere de ulaştı. Yabancı hiç çağrı bile etmedi, onu çekmesini istedi. Otobüsün yanından koştu, sonra hafifçe hızını artırarak, tekerlekli arabalarla eşitleşti, takım. Tabanca sesi duyuldu. Off-Wheeler yerinde ölü yere düştü ve diğer atların düşüşünde ve aracı sağa sallayarak, karşısında. Sürücü sadece piç edilmekten kurtuldu, onu tutan kayışla oturduğu yerden. O zaman, adam devam etti, tabancasıyla kalkıyor ve bana gelmemi söylüyor ve güzel eğleniyorum. Çabuk, rahatsızlık için özür dilerim, iyi adamım, iyi diyor. Boş yapma, diyorum, senin kadar perlit gibi bir tabanca ile sana doğrult. Anahtarları istiyorum, iyi, bu, Ereveygin, diyor iyi. Üzgünüm, güvenmiyorlar, onlar biz sürücüler, diye cevaplıyorum. Değeri önemli değil, 1 kuruş, diyor iyi. Bir tane daha açıyorum, güçlü sandık. Kendini hazır tut ve dön, iyi, diyor. Başardım ve beni tam bir şekilde bağladı, tavuk ve kendi anginçırımı bana sokuyorum. Kapıdan geçerek patlatır ve Blumin, Orf'u, Ispistol ile kilitliyor. Bu işi tamamladı, iyi. İçeri bakıyor ve oradaki paketleri temizliyor, bir manzara, aslında kendini görebiliyorsun. Nasıl ki öyle. Diğer, oroslar ise kendilerini tekmeleyerek deli olmuşlardı. İyi parselleri kov gibi soğutarak, o kadar da kayıtlı paketleri koşar. Onları arabaya koydu. Katran, diyor ve, ve, Orfi'yi şaka yapıyor, 5 dakika önce siz beyler gelmez. Forrest ne kadar çok yaklaştığımızı fark ettiğinde, ovcumuzla yakın bir mesafeye geldiğinde, kenara çekildi ve onunla tanıştığımdan beri ilk kez, küfrettiğini duydum. Başarılı bir çabaydı. Geri döndü, bir sonraki anda yanıma geçti. Telgraf bizim tek şansımız, dedi. Krevleye geri dönmek zorundaydı. Ben yaptım. Orada telleri zonklayıp başladık, korsanın izlerini aramak için kırsalda didik atmak. Görevimizden saat 11'e kadar vazgeçmedik, günaydın. Sanırım her evde ve kulübede sorduk, öfke olay yerinin 10 mil çapında bir mesafede. Ancak gören ya da duyan tek bir kişiyi bulamadan, motor korsanın bir kez daha ortaya çıkıp kayboldu, kimliğine dair en ufak bir ipucu bırakıyordu. Genel olarak, kendi çevremde olduğu gibi, yerleştik. Yine nispeten sessiz bir duruma geldi. Tabii ki halkı tutacak birçok gerçek vardı. İlgi canlı ve gazeteleri doldurmak için. Oturum ertelendi. Towster yakınlarında bulunan kurbanla ilgili soruşturma sağlandı. Metin sütunları. Brighton Mail'in soygunu sırasında betimleyici muhabir için sınırsız alan sağlandı. Özel suç soruşturmacısı için de. Time,
Ekibinde kalıcı olarak yer aldı. İngiliz'de önemli olan neredeyse her gazete adaları. Evdeki hayatım bana bir yük haline geldi. Bu beyler. Onlara karşı hiçbir kin taşımıyorum. Beni röportaj yapmaya yönelik ısrarcı girişimleri, ama bunlar açık bir rahatsızlık. Çünkü kendi içimi göstermek istemiyordum bu aşamada gazetelerdeki deneyimler. Dikkatten en büyük zorlukla kaçtım. 4. devlet beyefendilerini. Çünkü onlar bile kapımda düğme deliği açma şansını beklediler. Sabah dışarı çıktığımda beni ve peşimden geldi o kadar titiz ki. Yabancı gibi bakmaya cesaret edemedim. Yüzüm bir sütuna dönüşmemesi için parlayan düz yazı. Korsanın kimliğine dair hiçbir ipucu bırakmadığını söyledim son görünüşünde. Ve gerçekten de o dönemde, Forrest ve benim görüşümüz buydu. Ama, olaylardan sonra bir ipucu olduğunu öğrendik. Eğer bunu keşfedecek kadar zekaya sahip olsaydık. Crevli ile ilgili araştırmalarımız sırasında. Kesinlikle herkesin öğrendiği gizemli arabayı gözlemlememiz. Korsan ile ilişki kurmamız gerekiyordu. Ama bize söylenmişti. Caterham'da rahatça bir şekilde. Henüz dönmemiştik. Londra ile Brighton arasında doğrudan bir yol var, ki biz. O gece yurt dışında olan tek sürücüler değildik. Çünkü başka bir adam erken saatlerde kasabadan geçmişti. Aynı sabah. Ancak öğrendiğimizde, geleneksel şeklindeki bir araba kullanıyordu. Bir tono gövdesi. Daha fazla dikkat etmedik. Bilgi vererek, kendisinin bir sporcu olduğunu ve endişeli olduğunu sonucuna vardı. Korsan ile bir kez karşılaşmak için kendimiz gibi. Körlüğümüz bize çok pahalıya mal olacaktı. Başka bir varsayım daha vardı ki, bunu yapamadım. Son başarıyla ilgili aklımdan çık ve birkaç gün sonra Forrest'a bahsettim. Biz de beklerken, değişmez alışkanlığımıza göre. Korsanın yeniden ortaya çıkışı haberleri için Saint Albans'a ulaştı. Özellikle garip bulmuyor musun, diye söyledim. Brighton maili soymak. Dostumuz bir keresinde kayıtlı paketleri aradı ve doğrudan ellerini hemen üzerine koyup kaçtı. Onun yapması tamamen doğal bir şey, diye yanıtladı dedektif. Eğer varsa, bunu tahmin ederdi. Değerli eşyalar, neredeyse kesinlikle kayıtlı olurlardı. Ve tüm içeriği anlatmayı zar zor umuyordu minibüsün. İtiraf edildi, diye yanıtladım. Yine de, seni etkilemiyor mu? Geceyi seçmesi gereken bir şey de ilginçti. Değerli bir elmas paketi var mıydı? Peki ne oldu, diye sordu Forrest, dikkatini tamamen vererek tutuklandı. Sanki o da aynı şeye sahipmiş gibi görünüyor, olduğumuz gibi bilgi, diye düşündüm. Argümanınıza göre, diye yanıtladı. Korsan ya sen ya ben olmalıyım, Albay Maitland, Bay Mannering, Bay Winter ya da arkadaşı. Mannering ve elmas kaldı tüccar, diye düşündüm, ve ikincisini biliyorum. Hayatında hiç motorlu araba kullanmadı. Üstelik öyle. Böyle olağanüstü bir şeyde kendini soyması pek olası değildi moda. Gazetelerden görmüştük ki, aslında, kendi firmasından bahsediyordu. Bize paket postasının avantajlarını şu şekilde anlattı, değerli eşyaların iletiminin bir aracı. Başka şeyleri olabilir. Winter'ın yanında arkadaşları var, onlara bahsettiği önemli. Bay Mannering hala hesaplanacak durumda, dedi Forrest. Sormakla zarar verilmez. O akşam evden uzaktaysa. Ne tür, yerleşimini koruyor? Sadece birkaç hizmetçi, diye yanıtladım. O durumda tespit etmekte bir zorluk olmamalı, dışarıda olup olmamasına bakar, diye yanıtladı. Bakacağım, sabah bununla ilgili konuşurum. Sorgulamayı buna göre yaptı, ancak itiraf ettiği gibi sonrasında bana, hiçbir şey beklemeden. O, beklentileri sonuçta haklı görünüyordu. Hizmetçiler, Mannering'in evine gittiğini ilan ettiler. Akşam yemeğinden sonra oturma odasında bulundu ve orada onun. Gece için emeklenirken terlikleri giydiler. Onlar, evi her zamanki gibi kilitlemişti ve kapılar, ertesi sabah aşağı indiklerinde hızlıydı. Bu soruşturma, ne kadar yüzeysel olsa da, bizi kararlaştırdı. Mannering'in suç ortaklığına karşı çıktım ve düştüm. Elmas tüccarının yöntemlerini başkasına aktarmıştı. Biz, onu şehirde aradı ve bize o da daha önce hiç bu konuya değinmemişti. Yapmadı, tanıdıklarının isimlerini bize vermeye itiraz etti. Araba sahibi olanlar, ya Forrest ya da ben, hepsi hakkında sorgular yaptı. Hepsi, boşuna. İşimiz bittiğinde, artık yoktu. Korsan hakkında bir şey keşfetmektense daha yakın. Başladığımızda öyleydik. Sonra açılması gereken bir olay oldu. Gözlerimiz, eğer bir şey bunu yapabilecek olsaydı. Korsanın kişiliği.
Ama yine de kesinlikle öyleydik, kör. Mayıs ayının ikinci haftasıydı ve o zamandan beri, buna rağmen, devam eden güzel hava nedeniyle bilinmeyen korkumuz devam etti. Saklandığı yerin tenha yerinde, nerede olursa olsun. Ben Forrest'i benimle koşuya gelmeye ikna etmiştim, bir öğleden sonra Cambridge'e kadar. Geri dönmeyi teklif etti, gün batımından sonra. Yollar biraz tozlu olmaya başlamıştı ama. Toplamda çok hoş bir yolculuk yaptık, hiçbir şey olmadan, önemli bir olay. Üniversite kasabasından yaklaşık ayrıldık, 9 yaşında, eve rahatça dönmeyi hesaplıyordu. Gece yarısı, parlak bir ay dilimi parlıyordu ve Royston'a varmadan önce 12 mil yürüdük. Düzgün bir tempo. Yavaşça engebeli yoldan geçtik. Royston'dan çıkmış ve en kötüsünü atlamıştı. Daha yüksek hız açmıştım, istediğimde duydum, bir zamanlar duyulan uzak uğultu. Asla olamayacak başka bir şeyle karıştırılır. Forrest bunu, benimle aynı zamanda. Yol kenarında dur, diye bağırdı. Yani, araba zarar görmemeli. İtaat ettim, kaputu çite sürdüm ve arabanın arka kısmını yürüyüş yolunun üzerine uzattı. Bu sırada Forrest tabancasını çekmişti, cebime ve arabayı durdurduğum anda. Onun örneğini takip ettim. Tören gibi durma, diye öğütledi yoldaşım. Gördüğümüz anda ateş et. Sözleri ağzından yeni çıkmıştı ki düşman göründü, yönden geliyordu. Buntingford'dan. Niyeti olup olmadığı, durdurup bizi soydular, bunu söyleyecek bir yolum yok ama. Sanmıyorum, çünkü en hızlı temposuyla seyahat ediyordu ve yaklaşırken gevşeme belirtisi göstermedi. Bir kez, daha da fazlası, onun harika kararlılığına şaşırdım, makine. Bir anda yanımızdan geçti, araba çalışıyordu, sanki raylar üzerindeymiş gibi eşit şekilde. Aslında çok fazla ödedim, dikkat et, ateş etmek için çok geç kaldığımı, onu vurma ihtimali. Forrest daha tetikteydi. Olarak. Korsan yanından geçti, dedektifin koltuğu 2 kez konuştu. Gördüğümüz kadarıyla atışlar hiçbir etki etmedi, çünkü o 1 santim bile hareket etmedi. Şans yok, diye mırıldandı yoldaşım, uğultu. Korsanın arabasının uzakta sönmesi. Uyarı parmağımı kaldırdım. Sessiz ol, dedim ki. Kulaklarım bana gerçekten söylemişti, düşmanımız bir zamanlar, daha fazlası bize yaklaşıyor. Arabanın arkasına eğildim, bu sefer en azından bir çaba göstermeye karar verdim. İlerlemesini durdurmak için. Yolda en az 200 yard boyunca eğildi ve, düzlüğe girdiği anda açıkça görünüyordu. Ay ışığında bizi izledik. Beklemedim. O an, onu net bir şekilde gördüm, tabancamı kaldırdım ve çektim. Mümkün olduğunca hızlı tetikledim. Boşalmadan önce 3 odada eşitti. Ben sadece 3. kez ateş ederken, bir ateş patlaması çıktı. Koşan araba ve tabancam elimden düştü. Koluma şiddetle bir şey çarpmıştı. Hissettim, şu an için acı yok, sadece merakla uyuşmuş ve soğuk. Neden arkadaşımın devam etmesi gerektiğini merak ettim. Hızla kaybolan korsan formuna ateş etmek için, bana yandan yana savruluyordu gibi görünüyordu. En saçma şekilde yol buldu. Başka bir anda, gözden kaybolmuştu. Kendimi çok hasta hissettim ve, inleme ile iç çekiş arasında bir şeye geri daldım, benim yerim. Sanırım birimiz onu yakalamış, dedi Forrest, heyecanlı bir tonda. Hadi gidelim. Umarım haklısındır, diye yanıtladım. Çünkü o öyle, kesinlikle beni kanatladı. Şok geçmişti ve, kolum, sanki sıcak bir demir çalıştırılmış gibi hissettim. İçinde, benzer bir his varken, göğsüm. Gerçekten, dedi Forrest, dikkatle bakarak, Şaka yapmadığımı görmüş olmalı, çünkü o, arabadan atladım ve bir tane ile geri döndüm. Elinde lambalar. Nerede, diye sordu, biraz kaygı. Sadece kol, sanırım, diye yanıtladım. Cebinden bir bıçak çıkardı ve bir an tereddüt etti, paltosunun kolunu yırttı ve giydiğim kaban alt kısmı. Gömlek kolu, zaten kanla ıslanmıştı ve yüzü. Meraklı bir endişe keteni kesip bilekten omza kadar kemik. Sonra yüzü netleşti. Sadece kaslarından, dedi. 2 hafta içinde yara tamamen iyileşecek. Bu sırada mendilini yırtıyordu. Soyundu ve bu doğaçlama bandajla bağlandı, yara. Emin misin hepsi bu, diye sordu. Sıkılaştığında bunu tatmin ediyordu. Burada da benzer bir his var, diye söyledim. Cevap verdi. Göğsümü nazikçe hafifçe vurdu. Yüzü tekrar ciddileşti ve bir şey yapmadan önce. Daha sonra cebimden mataramı çıkardı ve ısrar etti. İçeriğinden bolca bir yudum aldığımda.
Değil, o zamana kadar beni muayene edecekti. Sizin kanama gücün bir kişiye hakke kazandırır, Bullock, dedi, gömleğimi keserken. Ama kan kaybı dışında, pek bir şey olduğunu sanmıyorum, zarar verdiler. İlk izlenimi doğruydu. Yüzeysel bir inceleme beni inandırmak için yeterliydi, çok acıtmadı. Sadece kötü bir oyuk, dedi. Oldukça acı verici, sanırım. Mermi başka yere gitti, o da onu döndürdü, sanırım deri paltonun. Şanslısın, böyle 2 hafta içinde iyi olacaksın. Tonundan rahatladım ve ona güvence verdim. Beni geçici olarak yırtılmış şeritlerle sarmıştı. Gömlek kollarım ve kendi mendilimi hissettiğim yaralanmanın çok azı. Şimdi otur benim yerimde, dedi, düğmelerimi kapatırken, etrafımda palto tak. Sanırım yeterince deneyimim oldu, sizi güvenli bir şekilde götürmemi sağlamak için. En yakın cerrah. Ama bu tam anlamıyla kötü bir şans, dedi, devam etti. Yemin ederim ki birimiz çarpmış olmalı, arkadaşımız ve sadece takip edebilecek durumda olsaydık. Onu kaldırırsa, neredeyse kesin olarak bir esir almak. Bunu fark edince zihnim oldukça rahatlamıştı, ciddi şekilde yaralanmadım ve içtiğim viski dozu. Taken beni toparlamıştı. Beni oldukça sıkı bağladın mı, sordum. Doktor bulana kadar haklısın, dedi, cevapladı. O halde, dedim, eğer bu geceki adamımızı yakaladığımda, atmayacağım. Işığı geri kapat ve gidelim. Konuda kararımı vermiştim. Bir sebep, fiziksel acı her zaman beni sinirlendiriyordu ve ben, korsandan intikam almak için çok şey verirdi. Sadece bu yüzden bile. Ayrıca, buna kibirli ya da başka bir şey diyebilirsiniz. Will, kimsenin izin verdiğimi söylemesine izin vermeyecektim. Scratch beni devirmek için. Yani Forrest'in yaşadığı an, ışığı değiştirdim, arabadaki yerime geri döndüm ve iddia ettim. Tamamen araba kullanabilecek kapasitede olduğumu. Dedektif beni bu işten vazgeçirmeye çalıştı. Denemeye çalıştım ama kendi istediğimi yapmaya kararlıydım. O soruyu uzun uzun tartışmadı. Çünkü arabadaydım ve yolun ortasına geri çekildim. En yüksek hızımızda sıkıştı. 3 dakika içinde Buntingford'daydık ve oradaydık. Toplanan bir grup insanla neredeyse karşılaşacaktık, yolun ortasında. Tartışıyorlardı, yani gerçekleşti. Korsanın ortaya çıkması ve geçmiş olması. 20 dakika önce kasabanın içinden geçti. Al Forrest beni görmem için bir kez daha boşuna ikna etmeye çalıştı. Hemen cerrah oldu, ama onu dinlemedim. İlerledik. Neredeyse göremiyordum ama gönderdim. Mercedes pervasızca ilerledi, hiçbir şey için durmadı, ta ki biz. V'ye ulaştı. Asla böyle sürmezdim, daha sakin anlarda yaptım. Forrest sonrasında bana söyledi. Korsanın arabasındaki yolculuğu onun kadar önemli değildi, çünkü araba yolda öyle bir sağa sola sallanıyordu ki. Çitlere doğru yönlendirip yönlendirmediğimden asla emin olamadım, her kıvrımda kalbi ağzında olurdu. Tekerleklerin asla birlikte yerde olmadığını fark etti. Weir'in kenarında, korsanın kasabaya yaklaşırken görülmüştü, ama bu. Dar sokaklardan geçerken, geri döndü. Stevenage yönüne doğru. 20 yaşını da saklamıştı, dakikalar başladığında onu takip edeceğimden yanlıydım. Forrest başka bir görüşte. Her zamanki geleneğine göre, açıkça kaçınıyor, kasabalar, diye savundu. Ve eğer hala şüphelendiğim gibi, onun saklanma yeri. St. Albans civarında, biz duracağız. En doğrudan alırsak onu kesme şansı var güzergah. O kötü şekilde incinmez, ya da biz incimeliydik. Onu bundan önce ve başka herhangi bir durumda, kucakladı onu geçmeyimiz pek olası değil. Onun mantığının gücünü gördüm ve yola devam ettik. Biz, Hertford'da ya da Hatfield'da onun hakkında hiçbir şey duymadım. Tek şansımız St. Albans'ta, diye yorumladı benim. Yoldaş oldum ve bir kez daha arabamı maksimum hıza çıkardım. İki kasaba arasında neredeyse yarı yoldaydık, ileride bir motorun ışıklarını gördüğümüzde. Sesimi çıkardım, korna gibi, daha doğrusu Forrest yaptı, ama araç ise ses çıkarmadı. Yoldan çekilmeye çalışın, yetiştik. Yabancı el ele elimizde ve neredeyse, hızımı yavaşlattım. Bunu yaparken arabadaki kişi bağırdı. Sen misin, Sutguru? Tanıştığımıza hiç bu kadar memnun olmamıştık, hayatımda bir arkadaşımla. Davranışıydı. Korsandan bir şey gördün mü, diye bağırdı Forrest, cevap şekli. Sadece atış alışverişi yapma zevkine sahip oldum, 10 dakika önce, şaşırtıcı cevaptı. Tırnak işareti.
Maalesef o daha üstün gelmiş gibi görünüyor. Değişim, çünkü bana kurşun sıkmayı başardı, omuz. Benzer bir deneyim yaşadık ve Bay Sutguru mağdur ise, diye yanıtladı Forrest. Bu yüzden korkarım ki yapamam, çok yardım teklif ediyor. Sanırım Saint Albans'a iyi gidebilirim, diye yanıtladı. Tırnak işareti. Sadece sol taraf ve bir mendil bulmayı başardım, etrafından dolanıyor. Eğer bizi bırakırsanız, dedim, Sıtye koşacağım. Albans ve yardımın sana gönderilmesini sağla. Ah, tüm yolu aldığımı fark etmedim, diye belirtti, kenara çekildi. Bir kez daha hız sınırımızda sürdük, 5 dakikalar sonra polis ofisinin önünde durduk. İşte, herkesin şu gerçeğin farkında olmadığını bildiğimizi gördük. Korsan yurt dışındaydı. Başka kimse onu görmedi, o gece. Yine gizemli bir şekilde kaybolmuştu, dedektifi daha da ikna eden koşullar. Geri çekilmesinin bir yerde olması her zamankinden daha fazladır, evimin için.